Merhabalar, Prusa Slicer serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda baskı ayarları kısmına geleceğiz ve buradaki katmanlar ve duvarlar bölümünü inceleyeceğiz. İyi seyirler. Öncelikle bir önceki derste anlatmayı unuttuğum bir noktayı burada düzelteyim. Buradaki bench modelini aldım. Önceki derste aynalamayı öğrenmiştik nasıl yapıldığını. Bunun pratik ve kolay bir yolu vardı. Dersi anlatırken aklıma gelmemiş. Fark ettim daha sonrasında. Bu videonun da hemen başında burayı halledelim istedim. Bench modelini tıkladım. Aynalamayı yaptığımızda y ekseninde bu görünmeyecek, simetrik olacağı için bunu geliyorum buradan z ekseninde 45 derece çeviriyorum. Şimdi bunun üzerine sağ tıklayıp ayna dediğimde buradan aynalayabiliyordum. Aynı zamanda burada nesne yönetimi bölümünde şuradaki x işaretinin yanındaki şuna tıklarsam x ekseninde aynalayacak. Şuna tıklarsam y ekseninde aynalayacak. Şu da z ekseninde aynalama işlemini yapacak. Sağ tuşta ayna, burada da şuradaki nesne yönetimi kısmından bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bir önceki derste anlatmayı unutmuşum. Pratik bir bilgi. O yüzden bu videonun girişinde bunu da anlatmak istedim. Bu modeli artık buradan siliyorum. Sıfıra bastım. İzometrik görünüme geldim ve baskı ayarları kısmına geldik. Şimdi katmanlar ve duvarlar kısmına geldiğim zaman ilk önce katman yüksekliği ve ilk katman yüksekliği kısmı var. Bu zaten adından da anlaşıldığı gibi ilk katmanımızın yüksekliği ne kadar olacak? Sonraki devam eden katmanların yüksekliği ne olacak? Ben burayı 0.25 yaparsam ilk katmanımız 0.25 mm, kalan katmanlarımı da model tamamlanana kadar 0.2 mm'de yazacak. Burayı da 0.25 yaparsam artık modelimin tamamı 0.25 katman kalitesinde yazılacak. Genelde ben burayı ilk katmanını 0.2 bırakıyorum. Daha sonraki katmanlarımı da 0.25 olarak ayarlıyorum. Bu arada yeri gelmişken burada şöyle de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Kullanmış olduğunuz nozzle çapının %80'inden daha fazla katman yüksekliği veremezsiniz. Bunu şöyle hesaplayalım. 0.4 çarpı %80'i olacak. 0.8 dediğimde bakın 0.32 milimetrenin daha üstünde bir baskı alamam. Burası da biraz daha riskli. 0.3'ün üzerine çıkmayın. 0.4 milimlik nozzle için söylüyorum. Peki 0.6 milimetre ise nozzle'ımız çarpı 0.8, onda da maksimum çıkabileceğimiz katman yüksekliği 0.48 oluyor. Bu bilgiyi de burada vermek istedim. Katman yüksekliğini hallettik. Geldik duvarlara. Zaten buna bir önceki derste girmiştik. Niteleyicileri anlatırken orada duvar sayısını değiştirebiliyorduk. Tek fark şu: tablamdaki modellere niteleyicilerle istediğim duvar sayısını, istediğim dolgu oranını verebiliyorum. Buradaki yapmış olduğum ayarlama default olarak tüm modellere uygulanıyor. Yani 3 duvar dersem eğer, benim tablamda 10 tane model olsa bile bunların hepsine 3 tane duvar uygulayacağı anlamına geliyor. Spiral vazo kısmı, buraya tıklıyorum. Bakın şimdi böyle bir uyarı geldi. Burada tek çevreye düşüreceğini, yani duvar sayısını 1'e düşüreceğini, üst katı katmanları kaldıracağını, dolgu oranını %0 yapacağını, destekleri kaldıracağını, ince duvarları algılamayı devre dışı bırakacağını söylüyor. Zaten bu spiral vazo dediğimiz tek duvarla makine sürekli dönerek modeli inşa ettiği bir çalışma şekli. Bunu zaten her modelde kullanamazsınız. Genelde vazo yazdırmak için kullanıyorlar. Çok nadiren de olsa kullanılıyor. Tabi bu sizin hangi modelleri ürettiğinize bağlı. Buradaki seçenek de bu işe yarıyor. Buna hayır diyorum. Hemen alt tarafa geliyoruz. Şimdi burada katı katmanlar kısmı var. Bu alt taraftaki katmanla üst taraftaki katmanları ayarladığımız bölüm. Tabloya geldim, sağ tıkladım, şekil ekle dedim, bir tane kutu ekledim. Buradan ölçeğini biraz daha büyütüyorum. Baskı ayarlarında burayı default olarak 3 gelir. Bazen modelin üstü kapanmıyorsa burada üst tarafı 4 yapabiliriz. Ya da malzemeden tasarruf etmek için modelimizin alt tarafı bizim için önemli değilse burayı kaldırabiliriz. 0 da yapabiliriz. Şimdi burayı 0 yapayım. Şunu da 0 yapayım. Tabloya geldim. Dilimle dedim. Bakın üstünde ve altında herhangi bir kapatma yapmadı. Bunları
bu şekilde ayarlayarak modellerimize desen de verebiliyoruz. Bakın hatta burada şimdi duvarı da kaldıralım. Duvar sayımızda 0 yaptık. Dilimle dedim. Sadece dolgudan oluşan bir modelimiz oldu. Bunu bazı yerlerde desen vermek amaçlı kullanabiliyoruz. Burası da ek bir bilgi olarak kalsın. Tekrar baskı ayarlarına döndüm. Buradan duvarı 2 yaptım. Burayı da set değeri olan 3 yaptım. Üst taraf 4 olsun. Alt tarafta 2 olsun. Tabloya geldim. Modeli dilimledim. Bakın şimdi. Alt tarafı 2 yapmıştık. Birinci katmanı attı. İkinci katmanı attı. Üçüncü katta artık dolgu başladı. Modelin en üstüne geldim. 1 eksilttim. 2, 3, 4. Bakın dördüncü katmanda artık dolguyu gördüm. Artırarak gidersem 1, 2, 3. Bu da son kat 4. 4 de kapattı. Baskı ayarlarına tekrar geldim. Genelde bu taraf çok merak ediliyor. Yani modellerin dış yüzeyindeki kalite merak ediliyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Bakın 3 boyutlu yazıcılarınızdan aldığınız baskılarda kalite birçok faktörden etkilenir. Geri çekme ayarlarınızdan etkilenir. Ortam sıcaklığından etkilenir. Nozzle sıcaklığınızdan etkilenir. Filamentinizin kalitesinden, nem durumundan birçok faktörden etkilenir. Fakat burada tüm faktörleri doğru yapıyorsanız yazılım tarafında bir yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız artık bu kalite tarafına geçebilirsiniz. Bu arada hemen bir mevzuyu değiştirmek istiyorum. Bakın bazı yazıların yanında kırmızı, bazılarında turuncu, bazılarında yeşil noktalar var. Bu noktalar şuradan geliyor. Sağ üst tarafa gelip basit dersem sadece basit ayarlamaları gösterecek. Gelişmiş dersem turuncu olan ayarlarda gelecek ve bu ayarları da artık ben değiştirebileceğim. Uzmana tıkladığım anda ise kırmızı olan ayarlarda açılacak. Buradaki kalite kısmı da uzman ayarlar kısmında. Baskımızın kalitesini artırmak istiyorsak bazı parametreleri düzenlememiz gerekiyor. Tabi buradaki parametreler sizin yazıcınıza göre ya da almış olduğunuz modele göre de değişkenlik gösterecek. Gerekirse fazladan duvar ekle dediği kısım 3 boyutlu yazıcılar genelde 45 derece eğime kadar normal şekilde basabiliyorlar. Fakat bu eğim 45 dereceyi aşmaya başladığında artık iki duvarın birbirine örtüşmesi zorlaşabiliyor. Bunu gerekirse fazladan duvar ekle dediğimizde algoritma algılayıp o kısma ek bir duvar ekliyor. Yani eğimi algılayıp oraya eklemesi gerekiyorsa bir duvar daha ekliyor. Haliyle bu dış duvar kalitesini etkileyen bir unsur. Ben bunu kullanıyorum. Açık şekilde duruyor. Çıkıntılarda ekstra çevre dediği kısım modelimizin köprülemesi esnasında köprüyü daha sağlam ve daha dayanıklı yapmak için burada ekstra bir çevre kullanıyor. Bunu işin aslı baskılarımda henüz denemedim. Çünkü bu daha yeni gelen özelliklerden bir tanesi ve ben genelde deneysel olan tarafları da çok fazla deneyip vakit harcamak istemiyorum. Fakat nasıl çalıştığını biliyorum. Anlattığım şekilde çalışıyor. Yan duvarların üzerinden geçme. Bakın şimdi bunu şöyle anlatayım size. Şurada modelimiz vardı. Bir tane kutumuz. Buna sağ tıklıyorum. Negatif hacim ekle diyorum. Bir tane daha kutu ekledim. Ölçeklendirelim şuradan. Şöyle Z ekseni boyunca bir yükseltelim. Bir tuşuna bastım. Tepeden görünümü aldım. Şöyle modelimin ortalarına bir yere yerleştirdim. Bunu biraz da genişletelim. Şimdi bu modelimizin içini boşaltacak. Sadece modelimizde dış duvar kalacak. Bunu dilimle diyorum. Bakın dilimledikten sonra şu haliyle görüyorum. Şimdi buraya gelmişken şuradaki pencereden de bir bahsetmek istiyorum. Burada sarı, turuncu, kırmızı gibi yerler var. Buradaki bu değerler bizim modelimizin son dilimlenmiş halindeki en son gözlemlerimizi yapmayı sağlıyor. Bazen gerçekten kullanışlı hale geliyorlar. Aynı zamanda tabii tahmin olarak da mesela şunlar iç duvarlar. İç duvarlara 34 dakika zaman harcayacağını söylüyor. Şimdi buradan bunu kaldırırsam bakın iç duvarlar kalktı. Şunlar da dış duvarlar. Bunu da kaldırdım. Bakın dış duvarları da göstermiyor. Artık bu şekilde. Ama ben buradan kaldırdım diye G-Code'dan kalkmıyor tabii ki. Bu sadece bana bu şekilde görünüyor diye gösteriyor. Infill tarafı bakın kaldırdık. Sadece modelin bu kısımları gözüküyor. Buralar bu şekilde çalışıyor. Şu üst tarafta da tıkladığımızda yeni özellikler açılıyor. Örneğin fan hızını seçtiğimizde bakın 0 fan açık değil. Bu modeli yazıp bitirene kadar parça soğutma fanımızın hiç çalışmayacağını burada görebiliyoruz. Hızı açarsam eğer burada da hız parametrelerini benim ayarladığım şekilde bana gösteriyor. Buradan geldim özellikler dedim. Asıl bizi ilgilendiren nokta şu alt taraf. Bu alt tarafı da burada anlatayım. Burayı da bitirmiş olalım. Bakın burada kafanın boşta ilerlemesini gösteren bir bölüm var. Buna tıkladığım anda bu şekilde çizgiler gelecek. Gördünüz mü? Şurada mavi mavi çizgiler bir ağ gibi
geldi. Kafanın işi bitirip boşta seyahat ettiği yolları gösteriyor bize. Şimdi şurada geri çekme var. Bir de geri itme var. Geri çekme, bakın işaretlediğimde şu köşeye dikkat edin. Burada, orayı yaklaştırayım ben. Baskı burada bitti. Dikiş izi de hatta burada oluşacak. Bakın görüyorum. Buraya gelmiş. Şuradan başlamış, dönmüş. Şurada dış duvarın çizgisini bitirmiş. Şurada da dikiş izi oluşacak. Şimdi geri çekme dediğimiz kafanın bir noktadan bir noktaya giderken artık baskıyı bitirip boşta gezerken ucundaki çapakları ya da filamentin o an için akışına devam ettiği sıcaklıktan dolayı akmasını engellemek için bir miktar geri çekme uygularız. Bu yazıcıdan yazıcıya extruder tipine göre değişkenlik gösteren bir parametredir. Bunu kendi yazıcınıza göre deneyerek bulursunuz. Geri çekmeler bu noktada gerçekleşiyor. Geri itme dediğimiz nokta ise bakın şimdi kafa buradan geldi. Muhtemelen şuraya gelecek. Şurada tekrar başlama noktası var. Geri itmeyi açtığım anda bakın burada mavi bir çizgi belirlendi. Ne yapıyor burada? Filamentin ucunda herhangi bir çapak bırakmasın ya da ipliklenme yapmasın diye kafa boşta ilerlerken geri çekmeyi yaptık. Haliyle burada baskıya başlaması için geri itmeyi de yapacağız. Sıfır pozisyonuna getireceğiz ki baskımız devam etsin. Evet, hemen yanında dikişler var. Bakın dikişler de burada oluşuyor. İç taraftaki dikişler orada, dış taraftaki dikişler de burada oluşuyor. Dikişleri kapattığımda beyazlar gitti. Tekrar açtım, geldi. Şu yanında takım değişiklikleri var. Biz burada çift kafalı bir yazıcı kullanmadığımız için takım değişiklikleri, renk değiştirme, yazdırma duraklatmaları gibi kısımları göremeyeceğiz. Yani açsam da göremeyeceğiz. Eğer çift kafalı ya da birden fazla kafası olan bir yazıcı kullanıyorsak bunlar da devreye girecektir. Şurası özel G kodları. Biz burada herhangi bir özel G kod eklemedik ama özel G kodlardan da bahsedeceğim. Birazcık böyle yüzeysel olsa da orayı da anlatmayı düşünüyorum. Özel G kodu eklemişsek oraları bize gösterecek. Şurası ağırlık merkezi. İşaretlediğimde bakın bir nesne tam modelin ortasında belirdi. Bu modelin ağırlık merkezinin tam merkezi olduğunu bize gösteriyor. Bunu da yine lazım olduğunda kullanabilirsiniz. Duvarlar dediğim kısım kapattığımda modelimin sanal bir görüntüsünü açıyor. Şimdi modeli şöyle aşağıya doğru alayım. Bakın şurası aslında işlemde olmayan kısım, fakat modelin nereye kadar geldiğini görmek istiyorsam bu duvarları aktif ederim. Model hiçbir şey yazılmamış olsa bile bu şekilde kapladığı hacmi şeffaf bir şekilde bana gösteriyor. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Kapattığımızda ise işlem yapılan katmanı sadece gösteriyor. Şu ise takım işaretleyici. Bunu bakın kapatayım. Şimdi şöyle yaklaştırdım. Şu sağ taraftan modelin katmanlarını ayarlıyoruz. Katman katman görebiliyoruz. Şu alt taraftaki çizgide ise ilgili katmanın içerisindeki yapılan işlemleri görebiliyoruz. Bakın şimdi şuraya geldim. Bunu şu şekilde çekiyorum. Şu an dolguyu yapıyor. Bakın dolguyu nasıl yaptığını burada görüyorum. Eğer şunu açarsam ve tekrar burayı oynatmaya başlarsam bakın bir takım kafası geldi. Yani bu nozzle'ı simgelemek adına burada gözüküyor. Bunu da buradan açıp kapatabilirsiniz. Evet, burayı da burada hallettiğimize göre kaldığımız yerden devam edelim. Burada baskı ayarları kısmında yan duvarların üzerinden geçme dediğimiz kısım, baskı kafası buradan buraya seyahat ediyor. Yoğunlukla da seyahatini bu arada gerçekleştiriyor. Haliyle baskıyı bitirdikten sonra başlangıç noktasına boş bir şekilde kendisini taşıması lazım. Bu şimdi şunun şöyle de yapayım, hatta bir ekran görüntüsünü alayım. Şöyle aldım. Bu burada dursun. Birazdan buna döneceğiz. Baskı ayarlarına geldim. Buradan yan duvarların üzerinden geçmeyi işaretledim ve tekrar tablama geldim. Şimdi dilimle dedim. Bakın kafanın hareket ettiği noktalar minimuma, hatta sadece ilk katmanda var bir tane. Geri kalan kısmı dolgunun üzerinde gerçekleşti. Duvarların üzerinden nozzle'ı kesinlikle geçirmemeye çalışıyor. Algoritma bunu hesaplıyor ve böyle ayarlıyor. Tabi her modelde bu kadar kusursuz çalışacak mı? Hayır, ama indirebildiği kadar bunu en aza indiriyor. Şurada ekran görüntüsünü aldığımız yere de bir bakalım. Bakın özelliği aktif etmeden önce baskı kafası modelin duvarların üzerinden geçerek gidiyordu. Peki bu şekilde geçmesi bize ne yapar? Birincisi fayda olarak hız kazandırır. Şuradan şöyle çevreyi dolaşıp başlayacağı noktaya gelmesi daha fazla zaman kaybettirecek. Baskı süresini hızlandırır. Dezavantajları ne? Burada
geri çekme ayarlarımız, sıcaklık ayarlarımız düzgün yapılmamışsa bu takım yolunun izlediği yerde ipliklenme olur. Genelde kullanıcılar bu ipliklenmelerden muzdariptir. Veya nozzle hala sıcaklığından dolayı ucunda bir miktar eriyik filament bulundurduğu için buradan gider, ipliklenmeyle eğer tamamını bırakamamışsa buraya gelip sürttüğü anda burada küçük bir çapak bırakabilir. Bunu kapatırsak ne olur? Modelimiz bu hale gelir. Dezavantajı nedir? G-kodu fazla şişirir ve baskı süresini uzatır. Avantajı nedir? Modelimizdeki ipliklenmeye çözüm olabilir veya modelimizin dış yüzeyinde oluşabilecek çapaklanmaları azaltmaya yardımcı olabilir. Hemen baskı ayarları kısmına geldik. Duvarları geçmekten kaçınma, maksimum ilave yol. Burada da yine şunu aktif ettiğimiz zaman burası da aktif oluyor. Eğer yan duvarların üzerinden geçmeyi kaldırırsam buraya herhangi bir değer giremiyorum. Bu da şunu yapıyor. Eğer maksimum dolambaçlı yolu burada 50 mm belirtirsem, hani şurada modelimizde demiştik ya şuradan dolaşıp gidiyor diye. Bu yol uzunluğu 50 mm'yi aşıyorsa artık kendi bildiği gibi duvarın üstünden geçecek. 50 mm'yi aşmıyorsa buradan dolaşıp gidecek. Yine bu da G-kodu düzenlerken baskıyı hızlandıran bir faktör olarak karşımıza çıkar. Burayı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İnce duvarları algıla zaten aktif durumda. Kalın köprüler, hemen burayı inceleyelim. Şimdi şunu kapattım. Tabloya geldim. Şuradan modelimi gördüm. Bakın şu eklemiş olduğum negatif hacmi biraz daha küçülteceğim boyunu. Şöyle genişliğini de artırayım biraz. Şuradan taşsın. Şöyle yandan bakıyorum. Burada bir köprü oluşturmak istiyorum. Evet. Şimdi dilimle dedim. Şuradan şu boşta ilerlemeyi kapattım. Modeli kaldırdım. Destek yok. Şurada bir köprü atıyor. Bakın. 2 tane duvarı birbirine birleştiriyor artık. Burada sarkmaları engellemek için bu ayarı kullanabiliriz. Şimdi bu ayar ne yapıyor bize? Bakın eğer burayı işaretlersem, şimdi işaretini kaldırayım. Tabloya geldim. Modelimizi dilimle dedim. Şurada bakın bu katmanda artık köprüyü atmaya başlıyor. Eğer bu işaretli değilse kısa köprüleri güzel bir şekilde yapıyor ve güzel bir görüntü sunuyor. Uzun köprüyü yapamıyoruz burada. Çünkü ince katmanlar attığı için sarkmalar meydana geliyor. Eğer bunu işaretlersem, bakın şimdi tabloya geldim. Yeniden dilimle dedim. Köprüyü daha kalın yaptı. Fakat daha uzun mesafeyi köprüleyebilecek. Burada da görüntü bozuluyor. Yani burada benim tavsiyem belli bir oranda makinenizin kabiliyetine göre, eğer köprüyü atamıyorsa, çok fazla sarkma varsa ve bu sizin canınızı sıkıyorsa destek kullanın derim. Destek kullanmaktan kaçınmayın. Çünkü destekler de bayağı gelişti. Destekler konusuna geldiğimizde o kısmı da detaylı anlatıyor olacağım. Evet, geldik. Şimdi köprüleme duvarlarını algıla. Burada köprüleme yapılacağını algoritma otomatik olarak algılıyor ve köprüyü yapmaya başladığı anda fanın hızını artırıyor. Akışı da ona göre değiştiriyor. Yani köprüleme akışını az önceki gördüğümüz gibi kalın köprüye geçiriyor ya da uzunluğunu, mesafeyi hesaplıyor ve burada köprülemenin daha kaliteli olması için parça soğutma fanını açıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet, hemen alta geldik. Burada gelişmiş kısmı var. Katman başlangıç konumu. Burada 4 tane seçeneğimiz var. Rastgele dersem tabloya geçtim. Şimdi dilimle dedim. Bakın dikişleri açmıştık burada. Dikişleri rastgele yerlere yerleştirecek. Bu şekilde olacak. Baskı ayarlarına geldim. Burayı en yakın dediğim anda tabloya geldim. Dilimle dedim. Gördüğünüz gibi kafanın taşınabileceği en yakın noktalara dikiş izlerini bırakıyor. Bu da yine bize baskı hızında avantaj sağlayabilir. Geldim baskı ayarlarına. Hizalı dediğim anda modeli artık dikişleri hizalı bir şekilde yapacak. Sadece bu köşeyle bu köşeye dikiş izlerini yerleştirdi. Genelde kullanılan da hizalıdır. Arkasına dediğim zaman modelin artık arka tarafında, bakın şuradan şöyle çevirirsem merkez noktamız burasıydı. Modelin arka tarafı burası oluyor. Ben bunu dilimle dediğimde modelin ön yüzünde dikiş izlerini görmüyorum. Arka tarafa geçtiğimde bakın buranınkini buraya koymuş. Şu duvarınkini de yine ön taraftan baktığımızda arkasına gelecek şekilde hizalamış. Buradan kendinize uygun olan tarafı seçebilirsiniz. Şimdi
Önce dış duvarlar dediği kısım. Bakın modelimize geldik. Dilimlememizi yaptık. Şimdi şuradan bakıyoruz. Şuradan kafayı açalım. Takım işaretleyiciyi. Şuradan özelliklerimizi de açalım. Şuradan kaydırıyorum. Dolguyu yaptı. Bakın önce iç duvara atıyor. Daha sonra dış duvar. Sarı olan, daha açık renkteki olan iç duvar, daha koyu renkte turuncu gibi gözüken dış duvar. Bunun önce hangisinin yapılacağını, genelde tercih edilen iç duvarın önce yazılmasıdır. Çünkü iç duvarı önce yazmamızın avantajı, kafa buradan başladı. İçerisinde filament eksik ise kusur iç duvarda kalsın, dış duvara yansımasın diye ilk başta iç duvar yazdırılır. Ama bunu bazen dış duvar olarak tercih edebiliriz. Bunu işaretleyip modelimi tekrar dilimle dediğim anda bakın şimdi dolguyu geçtik. Önce dış duvarı yaptı, daha sonra iç duvarı yaptı. Bu şekilde çalışıyor. Modelinize göre bu ayarı da açıp kapatabilirsiniz. Boşlukları doldur dediğimiz kısım, bu gerçekten kullanışlı. Bunu aktif etmenizi tavsiye ederim. Modelde dolguyla doldurulamayacak kadar küçük bir nokta varsa burayı kendisi otomatik bir şekilde dolduruyor. Biraz baskı zamanını uzatıyor ama genelde güzel ve kullanışlı oluyor. Sonuçları da gayet güzel oluyor. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Çevre oluşturucu, duvarlarımızı oluştururken bir algoritmanın çalışıp çalışmayacağını burada ayarlıyoruz. Ben Arakne'yi kullanıyorum. Arakne gerçekten güzel. Eğer burayı biz klasik olarak seçersek, şurada yazıcı ayarları kısmında bakın Extruder 1'e geldiğimde nozzle çapımızı burada yazıyoruz. Sadece 0.4 mm nozzle'dan çıkacak filamente göre bir dilimleme yapar. Fakat buraya Arakne seçersek değişken çapta, yani bir çizgiyi çekerken 0.5 mm'de çekebilir, 0.485 mm'de çekebilir. Bu modelin dönüşüne göre, gidişine göre değişken bir akış oluşturur. Model yüzeylerinde ben çok memnunum bundan. Tabii sizin yazıcınıza filamenti doğru itekleyip itekleme işine göre bu özellik değişebilir. Fakat bu özelliği de denemenizi tavsiye ederim. Hemen altına geldik. Bulanık kaplama. Şimdi bu benim birkaç modelde kullandığım, bazılarında memnun kaldığım, bazılarında ise memnun kalmadığım bir yöntem. Burada şu bizim küpümüzde bunu deneyeceksek şuradaki negatif hacmi silelim. Sadece küp kalsın. Buraya geldim. Bunu sadece dış duvarlar dedim ve dilimledim. Bakın modelimizin dış tarafında bir pütürlü yapı oluşturuyor. Bu bazı modellerde gerçekten güzel görünebiliyor. Buradaki modelde de yine öyle oldu. Bazı modellerimizde de çok düzgün çalışmıyor. Şöyle yapalım. Bench'i tekrar aldım buraya. Şu modeli kenara aldım. Bunu pasif ettim. Bench'i üzerinde bunu görecek olursak bakın dilimle dedim. Şu anda sadece dış duvarlar dedim. Fakat geminin şurası bana göre iç duvar. Yazılım burayı anlayamıyor. Burayı da dış duvar olarak kabul edip buraya da bir desen veriyor. Bakın şurada da desenler veriyor. Bu da çirkin bir görünüme sebep oluyor. Ben dış duvarlar dediğimde sadece bu bench modelinin dışının bu şekilde pütürlenmesini istiyorum. Bakın burada burayı dış duvar olarak algılamış. Fakat modelin şurasındaki şu duvarı dış duvar olarak algılamamış. Buraya yapmamış. Her modelde düzgün çalışmıyor. Fakat bazı modelde de gerçekten güzel çalışabiliyor. Bakın şu arka bacasında ise şöyle çevireyim. Bayağı bir bozulma yapmış. Tabi bu bozulmayı şuradaki ayarlarından ayarlayabiliyoruz. Şuradaki bulanık kaplama kalınlığı model üzerindeki yatay çizgileri ayarlıyor. Yani şöyle göstereyim. Tabloya geldim, dilimle dedim. Şuradaki iki çizgi arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Alttaki ayar ise şu şekilde dikey olarak ne kadar çıkacağını ayarlıyor. Bakın şimdi baskı ayarlarına geldim. Şurayı 0.2 yaptım. Tabloya geldim. Şimdi dilimle dedim. Bakın artık daha dışarıya çıkmıyor. Burada da benim edindiğim tecrübeler, ilk ayarı 0.3 yapın, ikinciyi 0.4 yapın. Bu da yine baskı süresini uzatan ve makinenin kafasını sürekli o zikzakları çizmeye zorladığı için makineyi sürekli titreşim halinde tutan bir özellik. Bazı modellerde dediğim gibi sonuç güzel olabiliyor. Aynı zamanda tüm duvarlar diye bir seçenek var. Burada da bunu seçersem tüm artık iç ve dış duvarlara uygulayacak. Fakat başında da dediğim gibi sadece dış duvarları seçsem bile algoritma bana göre iç duvar sayacağım yeri de dış duvar değerlendirip buraya da bu kaplama desenini veriyor. Evet, katmanlar ve duvarlar hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada artık videoyu bitirelim. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.